Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Joe Joyce Derek Chisora maçının tahmin, yorum ve analiziyle sizlerle beraberim. 27 Temmuz'da İngiltere'de yapılacak bu karşılaşma gerçekten fena bir eşleşme değil. Ama tabi dünya genelinde ağır favori şeklinde bulunan Joe Joyce oranlara yine bakacağız. Ama şimdi dilerseniz ilk önce boksörler en son kimlerle karşılaştı ve kayıtları, bilgileri neler, hemen bunlara göz atalım. Derek Chisora ile başlamak istiyorum. Derek Chisora şu an dünya sıralamasında 22. sırada bulunuyor. 47 maçın 34'ünü kazandı, 13'ünü kaybetti. 23 tane de knockout'lı galibiyeti bulunuyor. Şu anda 40 yaşında Derek Chisora 1.87 boyunda ve kanat açıklığı da 1.88 metre olarak verilmiş. Evet, geçen yıl en son Gerald Washington'la karşılaştı ve unanimous decision'la bu maçı kazanmıştı. Onun öncesinde Tyson Fury'ye teknik knockout'la yenildi. Onun hemen öncesinde Kubrat Pulev'le maç yaptı. İkinci maçını yaptı ve split decision'la bu karşılaşmayı kazandı ama aslında bu maçı ben puanladım. 115-113 aslında bu maçı Pulev kazandı ama karşılaşmayı Derek Chisora'ya verdiler diye söyleyebilirim. Onun öncesinde de Joseph Parker'la iki kez maç yaptı. İkisinde de yenildi. Alexander Usyk'e de yine yenildi. 2020 yılında ve onun öncesinde de David Price'ı teknik knockout'la 4. roundda yendi. Bu şekilde devam ediyor. 2018'de de Dillian Whyte'a knockout olmuştu. Hatırlayacaksınız. Sol direkle beraber böyle yüzü koyun uzanmıştı ringe Derek Chisora. Tabii çok tecrübeli bir boksör ama artık baya bir yaşlandı. Buradan Joe Joyce'a geçelim. Joe Joyce şu anda dünya sıralamasında 9. sırada bulunuyor ve 38 yaşında Juggernaut. 1.98 boyunda ve 2.03 metre kanat açıklığı bulunuyor. 18 maçının ikisini kaybetti ve bu iki kaybettiği maçlar da zaten Zhilei karşıydı. Bir tanesinde 6. roundda teknik knockout oldu. Diğerinde de 3. roundda knockout olmuştu 2023 yılında. Ve diğer karşılaşmalarında 16 galibiyetin 15'i knockout'luydu. Ama aslında Daniel Dubois'a kadar öyle çok da fazla önemli isimle maç yapmamıştı. Bir tek hani şey var, Bryant Jennings var. Çünkü Berman, Stiverne vesaire onlar zaten bayağı yaşlıydı. Ustinov da yine aynı şekilde. Yani çok böyle fazla iyi isimle karşılaşmamıştı. Yine de böyle tabi elleri ağır bir boksör. Tıpkı hani George Foreman gibi sert yumruklara sahip bir boksör ama tekniği çok yeterli değil ve savunması da fazla yeterli olmadığını zaten tecrübeli Zhang karşısında baya bir görmüş olduk. Bugüne kadarki en önemli galibiyeti Joseph Parker'a karşı aldığı knockout şeklinde söyleyebilirim. Bu maçta da tabii Joseph Parker'ın kendi hatasıydı. Kırışmaya girdi. Yani uzaktan dövüşseydi, mesafede dövüşseydi karşılaşmayı kesinlikle kazanırdı Joseph Parker ama kırışmaya girmek gibi bir hata yaptı ve bu da tam Joe Joyce'un istediği durumdu. Dolayısıyla maçı knockout'la kaybetmişti Joseph Parker. Joe Joyce'a karşı her ne kadar Joe Joyce, Joseph Parker'dan teknik anlamda daha geride bir boksör olmasına rağmen bu maçı Joe Joyce kazanmıştı diye söyleyebilirim. Şimdi dünya genelindeki oranlara bir bakalım. Ve son maçlarına 130 kiloya yakın çıkmış Joe Joyce. Ve son maçına 113.9 kilo ile çıkmış Derek Chisora. Tabi boy avantajı var burada. 11 santim gibi bir avantajı var. Kanat açıklığında da 15 santim gibi bir avantajı var Joe Joyce'un. Yani uzaktan caplarını kullanarak dövüşebilir ki zaten Daniel Dubois'ı bu hani caplarını vesaire kullanarak yenmişti ve gözünde göz çukurunda bir
kırılmaya sebep olmuştu. Yani jabları gayet güzel bir şekilde kullanabiliyor Joe Joyce. Bunu da söyledikten sonra şimdi dünya genelinde burada Tapoloji sitesinde 52 tahmin yapılmış ve %83'ünde bu maçı Joe Joyce alır demişler. %17'sinde de Chisora alır demişler. Joyce alır diyenlerin %40'ı knockout'la alır demiş ve Chisora alır diyenlerin ise %57'si knockout'la alır demiş. Yani bu maç için dünya genelinde bir knockout beklenildiğini söyleyebilirim. Ben de zaten hemen hemen aynı şeyi düşünüyorum. Bu maç geçmişte yapılmış olsaydı bambaşka bir maç olurdu. Yani 2019-2018 o civarlarda yapılsaydı Derek Chisora bu maçı alması ihtimali vardı. Ama şu anda bana göre bu karşılaşma Joe Joyce için çok da zor bir maç olmayacak diye söyleyebilirim. Şimdi kendi analizime geleyim yavaştan. Evet, gördüğümüz gibi tabii ki Derek Chisora çok tecrübeli bir boksör. Yıllarca çok önemli boksörlerle maç yaptı zaten. Ama artık son maçlarında özellikle son 2-3 yıldır tamamen 6. round ve sonrasında hatta 5. rounddan itibaren ağzı açık kalıyor. Çok çabuk yoruluyor. Yaşının da verdiği durumdan ötürü çok çabuk yoruluyor ve bunları Joe Joyce da olsa başka teknik anlamda geride olan bir boksör de olsa mutlaka değerlendirecektir diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada tabii ki Joe Joyce'un savunması biraz geride. İlk roundlarda özellikle ilk 2-3 roundda gerçekten sıkıntı yaşayabilir Joe Joyce ama 3. rounddan sonra karşılaşmayı önde götüren taraf bence olacaktır. Çünkü iyice yavaşlıyor Derek Chisora ve yumrukları açık bir hale geliyor. Zaman zaman da yavaşladıktan sonra gardı da bayağı bir düşüyor Derek Chisora'nın. Bunlar tamamen Joe Joyce'ın yararına olan şeyler ve Derek Chisora kırışmaya girmeyi seven bir boksör. Dolayısıyla böyle yapması kendisini açık hale getirmesi anlamına gelecek ve Joe Joyce de böyle kırışmaya giren boksörler karşısında genellikle jablarını kullanıyor ve rakibi de yorulduktan sonra kombine yumruklarını vurmaya başlıyor. Özellikle kafaya hedef alıyor gerçekten Joe Joyce ve rakibi zaten Derek Chisora çeneden bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Kubrat Pulev'e karşı da bayağı bir sıkıntı yaşamıştı. Dolayısıyla bu karşılaşmada bence 7. ya da 8. roundda ben Joe Joyce'dan bir teknik knockout bekliyorum. Her ne kadar Joe Joyce'un dediğim gibi savunması ve tekniği yeterli olmasa bile Derek Chisora'nın yaşı ve artık ayakları iyice yavaşladı. Joe Joyce da yavaş bir boksör zaten ama bu maçı bence kazandıran Joe Joyce'a Derek Chisora'nın yaşı, kondisyonunun geriye gitmesi ve Joe Joyce'un jablarını çok iyi bir şekilde kullanması olacaktır. Tıpkı Daniel Dubois'a karşı kullandığı gibi bu maçta da bayağı bir jablarını kullanaraktan rakibini yoracaktır. Ve tamamen açık hale gelen Derek Chisora'yı da çeneden vesaire yakalayıp karşılaşmayı teknik knockout'la 7. ya da 8. roundda Joe Joyce kazanacaktır diye düşünüyorum. Tabi sizler de düşüncelerinizi lütfen videonun altına yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ki daha büyük bir topluluğa erişebilelim. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Benden bu videoda bu kadar diyeyim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.